Merhaba arkadaşlar, Servenin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Antalya'da yemiş olduğum ve çok sevdiğim piyazı yapıyorum. Bu piyaz Antalya usulü olacak. Bizim Ege'de tahin kullanmazlar fakat bu özel soslu çok lezzetli piyazı sizlerle paylaşmak istiyorum. Akşamdan kuru fasulyelerimi arkadaşlar ıslattım. Ben ölçü veriyorum size. Tuzlu suda ıslatmış olduğum kuru fasulyelerden bakınız 3 su bardağı kullanacağım. Bu şekilde. Şimdi tencereme temiz suyumu koyuyorum. Akşamdan ıslatmış olduğum tuzlu suda bekletilen kuru fasulyelerimi bir su daha yıkadım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde soğuk su dökerek haşlıyorum. Fasulyelerim yumuşayana kadar haşlıyorum fakat sürekli kontrol ediyorum. Çok haşlanmayacak. Çok haşlanırsa salata olduğu için parçalanma yapar. Lütfen kontrol ediniz. Arkadaşlar bakar mısınız? Kendi yapmış olduğum 2 yıllık sirke bu. Dibinde bakınız. Gerçek orijinal sirkelerde bu şekilde birikme oluyor. Bu sirkemi eğer yapmak isterseniz sirke videomdan sirke tarifimi izleyebilirsiniz. Bakınız ne kadar güzel. Posası dibine çöküyor ama berraklığını görüyor musunuz? Şimdi piyazda olmazsa olmazı sirkedir arkadaşlar. İster elma sirkesi, şöyle koyayım ben. İsterseniz üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle koyuyorum. Şimdi tahinle sirkemi sos haline getireceğim. Bu şekilde gazını, köpüklerini alıyoruz. Bu kuru fasulyenin gazıdır. Bunları alırsanız kuru fasulyeniz gaz yapmaz. Yani bu şekilde alıyorum. Bakıyorum, hayır, daha yumuşama yok. Pişmeye devam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane alıyorum. Pişmiş arkadaşlar. Çok da fazla pişirmeyin, parçalanmasın. Hemen alıyoruz. Püf noktası arkadaşlar, kuru fasulyemizi soğuk suya hemen şokluyoruz. Çünkü piyaz olacağı için arkadaşlar dağılmaması gerekiyor. Şöyle bir 10 dakika soğuk suda bekletiyorum. Pişecek ama dağılmayacak. Tane tane olacak. Bu şekilde bekliyor. Yarım demet taze soğanım var. Yarım demet maydanozum var. İkisini birlikte doğruyorum. Şimdi taze soğanlarımı şu şekilde iri bir şekilde doğruyorum arkadaşlar. Yıkadım, temizledim. Bakınız tertemiz. Çok küçük doğramayın arkadaşlar. Şöyle bu şekilde doğruyoruz. Bir adet mor soğanım var bu şekilde arkadaşlar. Jülyen salatalık doğruyoruz. Bu şekilde açılması gerekiyor. Antalya piyazımızın olmazsa olmazı yerli susamdan üretilmiş tahinimiz. İçerisine taze sıkılmış limon suyu kontrollü koyacağız arkadaşlar. Önce bir parmağını koyuyorum. Bakınız sirkemden yine bir parmak koyuyorum. Şimdi burada püf noktası bir tatlı kaşığı tuzum. Olmazsa olmazı kimyonudur. Antalya piyazının sosunun. Bir tatlı kaşığı kimyonu koydum. Yarım çay kaşığı da karabiberimi ilave ediyorum. Şimdi bu kısmı çok önemli. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Ve size bir püf noktasını söyleyeceğim arkadaşlar. Tadına bakarak ekşi dengesini ayarlayacaksınız. Bakınız şimdi nasıl mayonez gibi oldu. Şimdi ben biraz daha sirkemden ilave ediyorum. Biraz daha limon suyumdan taze sıkılmış ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bakınız renk nasıl açıldı şimdi. Burası çok önemli. Çok iyi karıştırmanız gerekiyor. Pütür kalmaması gerekiyor. Böyle hızlı hızlı karıştırın. Tadına bakacağız. Şu şekilde. Mutlaka tadına bakarak bu sosta ilerleme yapın. Çok güzel olmuş. Ekşi. Dengesi çok güzel. Bu aşamada artık zeytinyağımızı veriyorum. Yavaş yavaş zeytinyağımı veriyorum.
Fakat siz yine de tadına bakarak kontrol ediniz. Şimdi tekrar tadına bakacağım. Kaşığımı alıyorum. Tekrar tadına bakıyorum. Biraz tuz az olmuş arkadaşlar. Tuzunu siz artırabilirsiniz. Ama ekşi, tahin, zeytinyağını da biraz arttıracağım arkadaşlar. Az gelmiş. Şimdi bu sosu buzdolabınızda 15 gün dayanıyor arkadaşlar. Bir kapalı kavanoza haşlayıp şoklamış olduğumuz kuru fasulyelerimizi servis tabağımıza bu şekilde alıyoruz. Üzerine piyazlık doğramış olduğumuz mor soğanımızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar bu tarifte domates vardır. Fakat ben bugün domates kullanmıyorum. Sebebi de şimdi Ocak ayındayız. Domates bu tarifte olmazsa olmazı. Fakat ben kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü mevsimi değil. Mor soğan kullanıyorum bu şekilde piyazlık. Şu şekilde doğramış olduğum taze soğanlarımdan biraz ilave ediyorum. Çok da fazla koymayacağım. Daha sonra koyabilirsiniz. Maydanozumu biraz ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum sostan ilave ediyorum arkadaşlar. Antalya piyazı yapan bu değerli sosudur. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben artanını şimdi buzdolabında saklayacağım. Şu şekilde. Bir de haşlanmış yumurtalar koyacağım üzerine şimdi. Tamamdır. 2 adet yumurtamı haşladım ve küçük küçük doğradım. Biz Ege'de 4'e böler bırakırız. Fakat Antalya'da ben yediğimde arkadaşlar bu şekildeydi. Yani küçük parçalar halinde. Ben de Antalya'ya uygun bir tarif hazırladım sizlere. Orijinal yemiş olduğum. Tekrar biraz üzerine şöyle atıyorum yeşillik. Çünkü sosuyla birlikte kayboldu arkadaşlar. Buyurun. Afiyet olsun. Antalya piyazımız. Eğer Antalya piyazımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen bu güzel tarifimi siz de deneyin. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi tadım zamanı. Buyurun bakar mısınız? Şu güzelliği. Şöyle sosundan da alıyorum dibindeki. Arkadaşlar bu fresh ve sağlıklı vitamin deposu. Tarifimi lütfen deneyin. Afiyet olsun.